Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Kia Seltos. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın, biraz hastayım. O yüzden sesim ve görüntümde değişmeler olabilir. Kia markasının Sportage'dan sonra en çok satan ikinci modeli Seltos bir hayli merak ediliyor, soruluyor. Peki yeni Kia Seltos neden bu kadar merak ediliyor? Onu Sportage'a karşı tercih edebilir miyiz? Hepsini öğrenirken yeni Kia Seltos'a dair bilmeniz gereken her şeyi de en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Kia Seltos ilk kez 2019 yılında Güney Kore'de satışa sunulmuş. Ardından dünyanın çeşitli ülkelerindeki satışlarıyla başarıyı kısa zamanda yakalamıştı. Adını Herkül'ün oğlu Seltus'tan alan Seltos, tasarımı ve duruşuyla bu ismin hakkını veriyor. Hyundai Kia K3 platformu üzerinde Hyundai iX25 ile birlikte üretilen yeni Kia Seltos'a önden baktığımızda açıkçası bana garip gelen bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kia'nın hali hazırda üretmiş olduğu hiçbir modele benzemeyen bu ön tasarımda büyük panjur ve farlar ilk dikkatimizi çeken detaylar oluyor. Üst taraftan panjurda kesen ana far grubu ve onun altından uzanıp ana farlardan daha büyük olan led sinyal lambaları yeni Seltos'a farklı bir bakış kazandırmış. Ortadaki devasa panjuru adeta kıskaçlarıyla tutmuş gibi görünen bu farların görüş performansı da bir hayli iyi. Alt tarafta ise SUV kimliğine uygun bir tampona sahip olan yeni Kia Seltos bu yüzüyle olgun görünüyor. 2019 yılına göre değişen detaylarıyla ağırbaşlı duruşunu koruyan yeni Seltos'un ön tarafı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yeni Kia Seltos'un ön taraftaki ağır duruşunun aksine daha akıcı olan profil tasarımını yakından tanıyalım. Yeni Kia Seltos'un profiline geçtiğimizde Avrupa'ya tasarımlı bir SUV modeliyle karşılaşıyoruz. Ön taraftaki devasa farların neredeyse çamurluğun yarısına kadar geldiği profilde yumuşak omuz çizgisi stoplara uzanıyor. A sütununda sert bir tavan çizgisi kullanan Kia, arkaya doğru düz bir şekilde bu tavanı devam ettirmiş. C sütununda da cam bulunurken ona tam profilden baktığımızda uygun fiyatlı B SUV tasarımı gözden kaçmıyor. Teker üstlerinden çamurluklara uzanan plastik parçalarsa onu olduğundan daha yüksek göstermiş. Jantlara indiğimizde üzerinde bulunan 235, 45, 18 inçlik modeller oldukça karizmatik görünürken 215, 55, 17 ya da 235, 40, 19 inç boyutunda modelleri de sahip olabilirsiniz. Renk seçeneklerinde ise turuncu, kırmızı ve maviye ek olarak 7 farklı dış renk katalogda sunuluyor. Yeni Kia Seltos'un öncesine göre en fazla değişim yaşadığı arkasını yakından tanıyalım. Yeni Kia Seltos'un arka tarafına geçtiğimizde etkileyici bir tasarımla karşılaşıyoruz. Üst tarafta derin spoilerı ve geri görüşü kolaylaştıran arka camıyla yeni Kia Seltos'un arkasına daha en başında artıyı veriyoruz. Benim nedendir bilinmez çok hoşuma giden boydan boya uzanan stoplarsa yeni Seltos'un arka tarafının karakterini belirliyor. Önceki nesliyle kıyaslandığında adeta gençleşip dinamikleşen arka tarafta yeni Kia logosu da bu duruma katkı sunmuş. Gündüz ledleriyle karizmasını da konuşturan yeni Seltos'un bir de sinyal lambaları led olsaymış tadından yenmezmiş. Düz bir tasarıma sahip olan bagaj kapağında model isim yazısına yer verilmiş. Tampona indiğimizde ise karizmatik tasarımın dolgun bir şekilde uygulanması onun çok daha güçlü görünmesini sağlamış. Buna karşın sahte egzoz çıkışlarının yeni Seltos'tan kaldırılması ise tamamen elektriğe bir gönderme oluyor. Yeni Sportage'dan bir nebze dahi olsa küçük olan yeni Seltos, 4315 mm ile yeni Sportage'dan 200 mm daha kısa. 1800 mm ile yeni Sportage'dan 65 mm daha dar. Ve 1620 mm ile yeni Sportage'dan 25 mm daha alçak boyutlara sahip. Dingin uzunluğunda ise 2610 mm ile yeni Sportage'dan 70 mm daha kısa olmasıyla iç mekanda daha kısıtlı alan vaat ediliyor.
Yeni Kia Seltos'un yeni Sportage'a göre daha kısıtlı olmasıyla öne çıkan iç mekan özelliklerini hep birlikte inceleyelim. Yeni Kia Seltos'un iç mekanına girer girmez lüks ve premium hissettiren detaylarla karşılaşıyoruz. Oturma pozisyonu yüksek olup yapısıyla sizi saran koltuklara oturduğunuzda karşınızda yeni Kia logosu ve tasarımıyla direksiyon simidini buluyorsunuz. Benim hem tasarım olarak hem de sürüş hissiyatı olarak çok beğendiğim bu direksiyon simidinin üzerinde kontrol tuşları bulunuyor. Bu şık direksiyonun hemen arkasında ise yeni Sportage'dan da hatırladığımız birleşik yol ve multimedya ekranlarını görüyoruz. Gerek gündüz performansı olsun, gerekse teması ve renkleriyle olsun benim çok beğendiğim bu ekrandan yeni Seltos'un tüm özelliklerine anlık olarak erişebilirsiniz. Onun hemen yanında onunla aynı hizada ve aynı büyüklükte olan dokunmatik multimedya ekranını da diğer Kia modellerinden yakından tanıyoruz. Koyu renklerin hakimiyeti altında olan bu ekranın dokunmatik hassasiyeti, ekran çözünürlüğü ve işlemci hızı da gayet başarılı. Konsolun aşağısına doğru inerken havalandırma çıkışlarıyla birlikte hissiyatı iyi hissettiren malzemelerden yapılmış klima kontrol ünitesini görüyoruz. Aynı zamanda multimedya kontrol tuşlarının da burada olduğu tasarımda, dokunmatik ekrana ulaşmanın zor olduğu durumlarda iyi bir alternatif sunulması hoşumuza gitti. Aşağıya indiğimizde artık yeni otomobillerin olmazsa olmazlarından kablosuz şarj pedi, USB bağlantı noktaları ve 12 volt soket girişine rastlıyoruz. Yolcu tarafına doğru konulan parçayla arazi dokunuşları tamamlanan yeni Seltos'un iç mekanında vites seçim kumandası açık ara en iddialı parça oluyor. Dairesel şekilde kontrol edilen vites kumandasının etrafında mod seçim tuşlarıyla koltuk ısıtma tuşlarına yer verilmiş. Devamında üstü açık şekilde konumlanan bardaklıklar bulunurken ayarlı, açılabilir kol dayamanın içinde derin bir saklama alanı mevcut. Kabinin genel tasarımına bir göz attığımızda özellikle yeni Sportage'a nazaran daha uygun fiyatı sayesinde açık ara öne geçeceğinden şüphemiz yok. Dingil uzunluğu konusunda yeni Sportage'a göre daha kısa olan yeni Seltos'un arka koltuklarına geçtiğimizde öyle korkulacak bir şeyle karşılaşmıyoruz. Oturma kısımları nispeten düz olup sırt kısımları kenarlardan destekli olan arka koltuklara oturduğunuzda diz ve baş mesafesi konusunda hiçbir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Buna ek olarak geniş arka yan camlar da takdiri hak ediyor. Yüksek bir şaft tüneline sahip olan arka tarafta yolcuların konforu için orta kısımda havalandırma menfezlerine, USB bağlantı noktasına ve ufak bir saklama alanına yer verilmiş. Yeni Kia Seltos'un elektrikli olarak da açılabilen bagajında ise arka koltuklar normal konumundayken 433 litre hacme sahip olacaksınız. Bu hacim yeni Sportage'dan 158 litre daha az. Yeni Kia Seltos'la birlikte satın alabileceğiniz gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini öğrenmeye başlayalım. Yeni Kia Seltos'ta Hyundai markasıyla birlikte geliştirilen birçok üstün güvenlik ve sürücü yardımcı özelliği sunuluyor. Bu güvenlik özelliklerinin bir kısmı opsiyonel şekilde satın alınıyor. Bizim favori özelliklerimizin başında ise öndeki araçla arasındaki mesafeyi radarlar sayesinde koruyup hızını ona göre ayarlayan adaptif hız sabitleyici. Yine ön tarafında bulunan radarlar sayesinde olası bir kazayı tahmin ederek sizin yerinize fren yapan önden çarpışma önleyici. Artık birçoğumuzun kullanıp bir hayli alıştığı, araç şerit dışına çıktığında sizi sessiz olarak uyaran şerit takip asistanı. Kör noktanızda kalan araçlara çarpmanızı önleyen kör nokta çarpışma önleyici ve yine seyir halindeyken aynalardan görünmeyen davetsiz misafirleri aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı asistanı. Yeni Seltos'un hayati önem taşıyan yerlerine konumlanmış hava yastıkları ve daha birçok aktif ve pasif güvenlik özelliğine yeni Seltos'ta sahip olabilirsiniz. Yeni Seltos'un hem yeni Sportage'a hem de diğer rakiplerine göre öne çıkmasını sağlayacak motor ve şanzıman özelliklerini yakından tanıyalım.
Yeni Kia Seltos'ta ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösteren çok çeşitli dizel ve benzinli motor seçenekleri bulunuyor. Hyundai ile ortak geliştirilen bu motorların ilk sırasında 1.4 TGDI SmartStream turbo beslemeli motor bulunuyor. Toplamda 140 beygir güç, 242 Nm tork üreten bu motoru 6 ileri manuel ya da 7 ileri çift kavrama DCT otomatik vitesle yönetebiliyorsunuz. İkinci sırada ise atmosferik 1.5 MPI SmartStream motor yer alıyor ve bu motordan 115 beygir güç, 144 Nm tork elde ediliyor. Ve 6 ileri manuel ya da CVT çok oranlı otomatik vitesle yönetiliyor. Atmosferik son benzinli motorsa 1.6 Gamma MPI, 123 beygir güç, 151 Nm tork üreten motor oldu. Yakıt tüketimi konusunda 7-8 litre dolaylarında gezinen bu motorlar performanslarıyla tatmin edecek durumdalar. Dizel tarafında ise artık Renault'un 1.5 DCI'sinden sonra efsane olacak 1.5 CRDI 115 beygir güç 250 Nm tork üreten motor bulunuyor. 6 ileri manuel ya da 6 ileri otomatik vitesle yönetilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 4 litre. Yeni Kia Seltos $22.000'dan başlayan fiyatıyla Sportage'a göre en büyük farkını ortaya koyuyor. Bize de umarız onu Avrupa yollarında da görürüz demek kalıyor. Yeni Kia Seltos'un baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Seltos'u beğendim. Özellikle fiyatıyla da benden tam puan aldı diyebilirim. Buradaki tek eksiklik ise onu Avrupa'da görmek oluyor. Sıkı bir rekabete girecek yeni Seltos hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Seltos hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.